Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda viral olan çiçek buketi battaniye çalışmasını yapıyoruz. Bunu yaparken ben evde olan akrilik iplerimi değerlendirdim. Sizlere tavsiyem koton iplerle çalışırsanız daha iyi olur, daha uzun ömürlü olur. Ve koton iplerle çalıştığınız zaman daha farklı yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Yani hem masa örtüsü hem sehpa örtüsü olarak da değerlendirebilirsiniz. Şöyle hemen açarak da göstermek istiyorum. Ben toplamda 500 gram ip kullandım. Hangi ipi kullanırsanız kullanın, burada sadece sıra sayıları fark edecektir. Yani kalın ip kullanırsanız da aynı gram ip gidecek, ince ip kullanırsanız da yine aynı gram gidecek. Sadece ince iplerde daha fazla sıra örmeniz gerekecek. Dolayısıyla burada örmek istediğiniz, yani battaniye olarak çalışıyorsanız ona göre orta kalınlıkta koton ipler seçerseniz ya da yine akrilik iplerle de çalışabilirsiniz. Çünkü bu şekilde de daha yumuşak, daha sıcak tutan bir battaniye çalışması oldu. Aynı zamanda şal olarak da çok pratik bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepsini denedim. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok kullanışlı bir model oldu. Şimdi ben burada toplamda çiçeklerle beraber 90 santimetre genişliğinde oldu. Ve size tavsiyem en az 1 metre genişliğinde örmeniz. Aslında orijinalinde 1,5 metre olması gerekiyor. Benim iplerim yetseydi ben de 1,5 metre genişliğinde örmek isterdim. Şimdi şöyle biraz da çiçeklerden bahsetmek istiyorum. Ben lale modeli çiçekler yaptım. Aslında bunlara yabancı kanallarda lilyum olarak yazmışlar ama bunlar zambak değil. Yani şöyle ortasında tomurcuklarımız olsaydı küpeli çiçeği olurdu. Bu haliyle ben lale olarak çalıştım. Dediğim gibi sizler farklı iplerle çalışırsanız görüntüsü de daha farklı olacaktır. Böyle akrilik iplerde biraz daha donuk bir duruşu oldu. Yine de bu haliyle de çok beğendim. Çok güzel, çok kullanışlı bir battaniye çalışması oldu. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız battaniyemizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken kolay sihirli halka yapacağım. Hemen şöyle ipimi tuttum. Şöyle bir halka oluşturdum. Buradan tığımı geçirdim. Buradan bir ip aldım. Şöyle çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi halkamı şöyle düzeltiyorum. Hemen bozmadan şu dibinden sabitledim. Bir ip aldım. Tekrar halkamızın içine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir ikili trabzan. Baştaki zincirimizle beraber toplamda 12 tane ikili trabzanımız olacak. Şöyle örmeye devam ederken halkanızı da biraz küçültebilirsiniz, çok büyük olduysa daha rahat örersiniz. Toplamda 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle halkamı iyice küçültüyorum. Şimdi burada ilk zincirin içine, bu ilk trabzanımızın şurada ilk zincirin içine batıyorum. Şu sihirli halkamın ipini tığımın üzerine aldım. Buradan ilmeğimi çektim. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi ben ikinci sıradan sonra artık trabzanıma farklı bir şekilde başlayacağım bu başlangıçta. Sizler 3 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığımız zaman birleşme yerleri belli olmuyor. O yüzden ben böyle devam edeceğim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Kaydırma yapmış olduğum ilk zincirin içine tekrar batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle iki ilmeğimi biraz gevşek olacak şekilde sık iğne yapıyorum. Önce bir zincir çektim, bir tane sık iğne yaptım, biraz gevşek yaptım. Şu birinci değil, ikinci ilmeğin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Yine ilmeklerimi şöyle uzattım. İkisini birlikte topladım. Şimdi aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada arttırma yapacağız. İlk zincirin, yani ilk trabzanı zincirinin içine yaptım. Şimdi ikinci trabzanı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi başlangıç trabzanımız da aynı şekilde görünüyor. Evet, ilk trabzanın üzerine iki ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki, bakın burada zincirin içine bu şekilde başladığımız için bu ikinci sıra olduğundan buradaki trabzanımız biraz böyle şu ilmeği aşağıya kaymış olabiliyor. Şöyle zorlanabiliriz. Sadece bu sırada buraya tekrar batıyorum. Bir zincir çektim. İkinci trabzanın üzerine yine iki ikili trabzan yapıyorum.
Tekrar bir zincir. Hemen sıradaki trabzanın üzerine 2 ikili trabzan. Bu arada ipimi de arada yürütüyorum. Evet, ikinci sırada her trabzanın üzerine 2 ikili trabzan, aralarda bir zincirimiz var. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Burada yine bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın üzerine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde trabzanla başlayacağım. Şimdi burada bir zincir çektim. Hemen yine aynı trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım, biraz uzattım. Şöyle ikisini birlikte toplayarak sık iğne yaptım. Burada gevşek bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar şu birinci değil, ikinci ilmeğin içinden bir ilmek aldım. Hemen şöyle uzattım. İki ilmeği tekrar topladım. Şimdi birinci trabzanın üzerine, burada iki tane trabzanımız var başlangıçta. Birinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan, ikinci trabzanın üzerine iki ikili trabzan yapıyoruz. Her sırada arttırma yaparak ilerleyeceğiz bu yuvarlak motifimizi yaparken. Şimdi yine bir zincir çektim. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, ikinci trabzanın üzerine iki ikili trabzan. Yani aralarda 3. sırada 3 tane ikili trabzanımız var ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar devam ediyoruz. İlk trabzanın üzerine bir ikili trabzan, ikincisinin üzerine iki ikili trabzan. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bir zincir çektim. Hemen ilk trabzanın şöyle üzerine batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Şöyle ve ikinci ilmeğine battım. Buradan ilmeğimi aldım. İki tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Son trabzanın üzerine yine iki tane ikili trabzan yapacağız. Artık bu sırada trabzan gruplarımız 4 tane olmuş olacak. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Arada yine bir zincirimiz var. Bu bir zincirlerimiz her zaman aynı şekilde ilerliyor. Başlangıçtaki, yani buradan ilerlerken başlangıçtaki trabzanlara hep tek trabzan yapıyoruz. Sondaki trabzanın üzerine, yani bir zincirden önceki trabzanın üzerine iki ikili trabzan. Böylece arttırarak yuvarlak motifimizi büyütmüş oluyoruz. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayayım, artık yapraklarını nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu haliyle bardak altlığı ölçüsünde oldu. Yani aslında şu 3 sıra benim yapmış olduğum bu ipin kalınlığına göre şu 3 sıra bardak altlığı için yeterli. Çünkü yaprak ve çiçekleri de olacak. Biraz daha büyük yaparsanız da suplu olarak kullanabilirsiniz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Bir zincir çektim. Şimdi ben burada artık devam etmeyeceğim. Şöyle ilk trabzan üzerine battım. Kaydırmayla kapattım. Zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şimdi bundan sonra her sıra aynı şekilde ilerliyor. Dördüncü sırada 4 tane trabzan grubumuz var. Bu bir zincir boşlukların arasında. Beşinci sırada 5 tane olacak. Yani her seferinde buradaki trabzanlara tek olarak trabzan yapıyoruz. Sonuncusunun üzerine de 2 tane ikili trabzan, tekrar bir zincirle devam ediyoruz. Evet, şöyle yeşil ipimi aldım. Hemen tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Herhangi bir trabzanın üzerinden başlayabiliriz. Yani boşluktan da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle trabzanın üzerine battım. Direkt sık iğne yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane trabzan atlıyorum. Dördüncü trabzanın üzerine bir sık iğne. Boşluklar geldiği zaman da trabzan olarak kabul ediyoruz. 1, 2, 3,
4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane trabzana atlıyorum. Dördüncüsünün üzerine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bu boşluğu da şimdi trabzan olarak sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncü trabzanın üzerine bir sık iğne. Aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda yine 5 tane zincirimi çektim. Hemen ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Yine burada 1, 2, 3 tane trabzanıma atladım. İlk sık iğnenin üzerine kaydırma yaptım. Şimdi ilk boşluğun içine geliyorum. Direkt sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir ikili trabzan. Bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Üçüncüsünü yaptık. Bir zincir, dördüncü ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğun içine bir sık iğne. Şöyle hemen bakalım. Toplamda baştaki ve sondaki 3 zincirimizin şöyle ortasında 4 tane ikili trabzanımız var. Aralarda bir zincirimiz var. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz olacak. Hemen sık iğnemi yaptım sonda. Sıradaki boşluğa yine bir sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Baştan sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincirin içine şöyle battım. Tığıma ip almadan. Buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğun içine bir sık iğne. Şimdi sıradaki boşluğa atlıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir çektim. Tekrar bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Toplamda 4 tane ikili trabzanımız olacak. Baştaki zinciri saymadan 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle dördüncü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Hemen aynı boşluğa tekrar bir sık iğne. Sıradaki boşluğa atlıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncü zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir sık iğne. Yine sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim ve devam ediyoruz. Şöyle bakalım hemen. Bir tane bu şekilde yaprağımız olacak. Bir tane de trabzanlarla yaptığımız yaprağımızdan olacak. Bu sırayı tamamlayalım. Hemen çiçeğimizin yapımına geçeceğiz. Sırayı tamamladım. Şimdi sona geldiğim zaman benim 2 tane bu şekilde yaprağım denk gelmiş oldu. Motifinizi büyüttüğünüz zaman bu tam da denk gelebilir. Yani benim battaniyemde tam denk geldi. Burada motifimiz küçük olduğu için belki de bu şekilde boşlukların bir tanesi eksik olmuş oldu. Şimdi size de böyle bir şey olursa hiç sorun değil. Burada bu yapraktan değil, bu arada buradaki yapraktan da yapabilirsiniz. Bunlar çiçeklerimizin üzerine yapacağımız yapraklarımız. O yüzden ben şimdi çiçek yapmamak için burada bu yaprağı yaptım. 2 tane yaprakla bitirmiş oldum. Şimdi burada belli oluyor ama bunu battaniyemiz için, yani çok büyük olduğu için ve çiçeklerle etrafını oldukça çok çiçek yaptığımız için bu zaten katlandığında da görünmeyecek. O yüzden sizlerin de böyle denk gelirse endişe etmeyin. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Evet, şimdi benim örnek çalışmam bu şekilde. Sonda burada bir tane sık iğne yaptıktan sonra şu başlangıçtaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Buradan kaydırmayla kapattım. Yine zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle çektim ve tekrar tığımı arkadan şöyle geçiriyorum. Bu ipimi tekrar arkaya çekeceğim. Daha sonra bunu arkada
ilmeklerin arasında gizleyeceğiz. Yani iğne yardımıyla gizlerseniz daha iyi olur ya da tığ ile de gizleyebilirsiniz ama iğne ile şu trabzanların arasında daha kolay gizleyebilirsiniz. Evet, şimdi çiçeğimizin yapımıyla devam edelim. Son aşamaya geçmiş olduk. Evet, böyle de çok güzel oldu. Yani suplo olarak da çok şık duruyor. Bardak altlığı olarak da çok şık duruyor. Kendini gösteren bir motif oldu gerçekten. Şimdi burada herhangi bir şu 4 tane trabzanımızın olduğu şu ilk boşluktan başlayacağız. İlk boşluğun içine batıyorum. Bu şekilde hemen burada ilmeğimi bağladım. Şöyle biraz uzun bıraktım çünkü üzerine öreceğim. Biraz sizler de uzun bırakın. Çünkü sonradan açılabilir buradaki zinciriniz. 3 tane zincir çektim. Hemen aynı boşluğun içine şöyle 4 tane yarım ikili trabzan yapacağım. İlk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. Biraz uzatıyorum. Şu ipimi gizlediğim için ilk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar yine ilk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım. 4 oldu. Baştaki zincirimizle beraber 5 tane olacak. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Hemen bir zincir çektim. Şimdi sizin ipleriniz çok ince ise burada 6 tane de yapabilirsiniz. Ben battaniyemi akrilik iplerle yaptığım için zaten 4 milimetre tığ kullanarak örmüştüm. İpim orta kalınlıkta. O yüzden ben 5 tane yaptım. Ama Alize Cotton Gold gibi bir iple örmüş olsaydım o zaman burada 6 tane yapardım. Çünkü şu anda kullanmış olduğum koton ip de çok ince değil. 100 gramda 210 metre uzunluğuna sahip. Yani Cotton Gold'lardan daha kalın bir ip. Şimdi hemen sıradaki boşluğa devam ediyorum. 5 tane yarım ikili trabzan yapacağız. Şöyle hep ilk 2 ilmeği alıyorum, diğerini tığda bırakıyorum. Tekrar üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Şimdi tığımda 6 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Sıradan devam ediyorum. 5 tane yarım ikili trabzan. Buradaki 5 tane boşluğa 5 tane bu şekilde beşli yarım ikili trabzan grupları yapacağız. Yine hepsini birlikte topladım ve bir zincir çektim. Evet, şöyle son beşli grubumu yaptım. Yine bir zinciri çektim. Şöyle ilmeğimi uzattım. Bakın burada başlangıçta şu kısımdan değil, yani 3 zincir çekerek başlamıştık. Şurada büyük ilmeğimiz var. Bu büyük ilmeğe de batmıyoruz. Çünkü o zaman burada açıklık oluşuyor. Şuradaki tam tepedeki şuradaki zincirimizin içine batıyorum. Bakın şurada olmuş oluyor. 2 tane ilmek var hep üzerinde. Bu zincirimizin ilmeği olmuş oluyor. Buradan batıyoruz. Şöyle buradan hemen ipimi taktım tığıma, buradan ilmeğimi çektim. Ve bir iki zincir çektim. Şöyle kapatmış oldum örebilmek için. Şöyle yaptığımız zaman bakın burası bu şekilde görünüyor. Şimdi buradan devam ediyorum. 2 zincir çektim. Bu şekilde zincir boşluğundan kapattığımız için buraya denk gelmiş oldu. Şimdi biz hep aradaki bir zincir boşluklarına batacağız. Buraya hemen ilk boşluğun içine bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Şimdi bu trabzanımızın üzerinde, burada başlangıç olduğu için zincirle başladık. Şu 2 tane ilmeğimiz var. Şuradan batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi daha rahat görebilirsiniz. 1 2 3 zincir çektim. Bakın şu üstündeki 2 ilmeği şöyle alıyorum. Bunu bu tarafa kaydırma yaparak sabitledim. Tekrar sıradan devam ediyorum. Şöyle devam ederken biraz bu çiçeğimiz, çünkü böyle kapattığımız için şöyle bu tarafa doğru geliyorum. Şu araya iki yaprağımızın arasına buraya battım. Bir ikili trabzan, 1 2 3 zincir, tekrar şu iki ilmeğe batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 zincir, buradan battım ve kapattım. Şimdi sıradan devam ediyoruz. Bakın şöyle geliyorum. Şu ikisinin arasına girdim. Bakın burada elim üzerine gelebilir ama bir zincir boşluklarına yapıyoruz.
Bir ikili trabzan yaptım. 3 zincir, hemen tepesine şöyle hemen kapattım. Bir tane piko yapmış olduk. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan ve 3 zincir, tekrar battım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Evet, şöyle döndürüyorum. Gördüğünüz gibi yine burada son 2 boşluğumuz kaldı. 3 zincir, buradan aldım ve kapattım. Aynı yere bir ikili trabzan daha. 1 2 3 zincir. Hemen şöyle kapattım. Şimdi bakın, birleştirme yerine geldim. Birleştirme yapınca zaten direkt boşluğun içinde oluyoruz. Direkt oradan başladık. Şimdi burada şöyle bakın, terse dönmüş oldu gördüğünüz gibi. Bunu battaniyenizi yaparken şöyle döndürebilirsiniz. Sorun değil. Şimdi burada yine şu son 2 yaprağın arasına şöyle battım ve bir ikili trabzan. Tekrar 1 2 3 zincir ve kapattım. Ve son ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 zincir, hemen şöyle kapattım. Şimdi burada sonuncusunu yaptıktan sonra şöyle göstereceğim size. Şöyle önden baktığımız zaman şuradaki kapanmış olan kısım bu şekilde görünüyor. Bakın böyle. Şöyle görünüyor. Ben şimdi buradan da birleştirdim. Yani sizler de buradan da birleştirebilirsiniz. İlmeğinizi şuradaki ilk zincirden de çekebilirsiniz. O zaman birleştirdiğiniz zaman ileriye doğru kaydırmayla gitmeniz gerekiyor ya da geriye batarak boşluğa trabzanınızı sadece bir tane yapabilirsiniz. Öyle de deneyebilirsiniz. Sorun değil. Bu şekilde o zaman da böyle görünüyor. Çok farklı olmuyor. Şimdi burada şöyle gördüğünüz gibi trabzanlarımızdan kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10 tane ikili trabzanım var. Şimdi burada kapatırken hemen şu ilk, bakın burada 1 2 zincir çekmiştik. Burada sık iğnemizin şöyle hemen dibine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Daha ince bir tığ aldım. Hemen bu kaydırma yapmış olduğum boşluktan şu ipimi içeriye çekeceğim. Şuradan. Şimdi zincir çekmediğimiz için bu sökülebilir. Yani sadece ilmeklerin arasında gezdirirken sadece böyle çekip bırakmayalım. Bu sökülebilir. Şimdi burada iğne yardımıyla yaparsanız aslında daha kolay, ama her seferinde ipi iğneye geçiriyoruz. O yüzden şöyle de yapabilirsiniz. Hani iğneyle yaparsanız bir geri bir ileri yaptığınız zaman zaten sabitlenmiş oluyor. Tığ ile yaptığımız zaman daha ince bir tığ kullanarak hemen bu ipi çektiğiniz yerde dibinden şöyle bir ilmeğin altından bunu şöyle geçirdikten sonra bir tane kaydırma yapıyorum sabitlemek için. Ve tekrar burada şöyle bir iki ilmeğin, yani biraz daha şöyle sıkı olan ilmeklerin arasından geçirmeye çalışıyorum. Yoksa yine çiçeğin üzerinden görünebilir. İçe doğru şöyle, her çiçeği yaptığınızda size tavsiye ederim bu ipi de çekin. Yani çiçekleri bitirip sonra temizlerim demeyin. Gerçekten çiçekler çok fazla oluyor. Ve sonra hep aynı işlemi, yani bu işlemi yaptığınız zaman bu ipi gizleme işlemi çok sıkıcı olabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi lalemiz ya da sümbülümüz, artık hangi çiçekse, ben lale olarak görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok beğendim. Lilyum olabilir. Bakın böyle. Çok güzel göründü. Mor renk de yakıştı. Bu şekilde sadece şu bölümlere çiçeklerimizi yapıyoruz. Toplamda benim battaniyemde 45'e yakın çiçek vardı. Gördüğünüz gibi koton ipler daha güzel kendini gösteriyor. Daha net bir görünümü var. Ama ben tabii ki elimdeki iplerle hemen hızlıca örnek çalışmasını yapmak istedim. Evet, buradaki iplerimizi de şöyle söylemiştim. Şuradaki ilmeklerin arasında şu ipimizi de yine biraz daha uzun bırakabilirsiniz. Ben kısa bırakıyorum ama sizler bu iplerinizi her zaman daha uzun bırakın. Daha kolay gizlersiniz. Ben mümkün olduğu kadar kısa bırakarak gizliyorum. Ee, Çünkü burada sürekli şöyle bakın, ipleri alıyorum. Daha ince bir tığ ile hemen böyle ilmeklerin arasında yürütüyorum. Yine buradaki zincir çekmediğimiz için şöyle yaptıktan sonra burada önce bir tane şöyle bir kaydırma yapıyorum. Bunu sabitliyorum buraya. Daha sonra artık kaydırma yapmadan şöyle ilmeklerin arasından öndeki
Yani boşluktan çıkmıyorum aslında. Şöyle üstten alıyorum, ilmeklerin araya batıyorum. Buradan şöyle sabitleyip hemen ipimizi buradan keselim. Evet, buket battaniyemizin ya da bardak altlığı ya da suplamızın yapımı bu şekilde. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.